güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir poğaça tarifiyle karşınızdayım. Pastanedekileri görünümüyle kıskandıracak derecede güzel bir poğaça. Lafı fazla uzatmıyorum, hemen yapımına başlıyorum. 2 çay bardağı yani 250 mililitre ılık suyu kabımıza alıyoruz ilk önce. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1,5 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırdım, üzerine süreceğiz daha sonra. Yani burada 2 tane yumurta akı ve 1 tane de sarısı var. Ve 1 paket de maya, kuru maya. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Ve 5 su bardağı unum var. 250 miligramlık bardakla koydum. Şöyle unu azar azar ilave edin. Yani hemen hepsini boca etmeyin. Çünkü unlar farklılık gösterebilir. Kontrollü ilave edin. Ve 250 gram oda sıcaklığında gayet yumuşamış tereyağı. Yumuşak olması çok önemli çünkü çabuk yoğrulması için önemli. Normal pastane poğaçalarında sade yağ denilen pastane yağı kullanılır. Ama evde kesinlikle ve kesinlikle daha sağlıklı olması açısından tereyağı kullanın. Margarinle yapılan poğaçalar daha uzun dayanır ve daha çok kabarır. Tereyağıyla yapılanlar biraz daha az kabarır. Tabii ki daha çabuk bozulur ama tadı hepsinden çok daha güzeldir ve tabii ki diğer yağlara göre sağlıklıdır. Evde yapmanın da bu avantajını kullanalım. Mis gibi bildiğimiz tereyağını kullanalım. Biraz daha un ilave ediyorum. Dediğim gibi yavaş yavaş ilave edin. Şöyle ellerle de güzel bir yoğuralım artık. İçindeki tereyağı iyice erisin. İşte gördüğünüz gibi hamur güzelce toplandı, yumuşak ama ele yapışmıyor. İşte unu yavaş yavaş ilave etmek bunun için gerekli. Ben tam 5 bardak un kullandım. 250 miligramlık bardak. Bakın yapışmıyor. Gayet güzel bir hamur. Sert olmaması gerekiyor. Şimdi biraz da şöyle tezgah üzerinde yoğuralım. Çok hafif böyle azıcık un döküyorum. Fazla değil. Şimdi güzelce şöyle yoğuruyoruz. Hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur. Şöyle çevirirken de hafif vurun. Gerçekten çok güzel bir hamur. İstediğiniz içi kullanarak, farklı şekiller vererek bu hamurdan çok değişik, güzel poğaçalar yapabilirsiniz. Hamurumuz çok güzel bir kıvam aldı. Tekrar kaseye alıyorum. Mayalanması için bırakacağım. En az 1 saat mayalandırmamız lazım. Üzerini güzelce böyle streç filmle kapatıyorum. Çok sıcak bir ortam değil ama ılık bir ortamda çok güzel bir şekilde mayalanacaktır. Çok sıcak olursa da hamurumuzu bozabilir. Ve şimdi 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, 1 saat bekledi. Şimdi şöyle kaseden alırken birazcık daha yoğuruyorum. O maya kokusu çıksın. Çok fazla değil. Birazcık şöyle yoğuruyorum. Ve şimdi şöyle orta büyüklükte bezelere ayırıyorum.
Şöyle parmaklarınızı hafif büküp çevirdiğiniz zaman çok güzel bezeleriniz düzgün yuvarlaklar haline gelecek. Şöyle ayırdığım bezeleri elimin ortasında yuvarlıyorum. İşte görüyorsunuz, harika yuvarlaklar oluyor. Şimdi tüm bezelerimi böyle yuvarlayacağım. 23 tane beze oldu. Yani 23 tane poğaça elde edeceğiz. Şimdi bu bezeleri alıp çok fazla bastırmadan sadece şöyle ortasına hafif hafif bastırıyorum ve elimin yan tarafıyla, bütün işlem burada bu, oklava kullanmıyoruz, merdane kullanmıyoruz. Sadece elimizin yan tarafını kullanıyoruz. Şöyle bir çukur oluşturuyorum. Görüyorsunuz ve o çukura istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Ben peynir koyacağım. Peynirli güzel bir pastane poğaçası olacak. Ve şimdi şöyle katlıyorum peynirleri içeride kalacak şekilde. Ve yine tam şöyle ortadan yine elimin yanını kullanarak bastırıyorum. Bakın bir dudak şekli oluştu. Bu poğaçalara dudak poğaça da denir biliyorsunuz. Şöyle iyice bastırıyorum açılmasın. Ve sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Şekil vermek de gördüğünüz gibi çok kolay. Şöyle hafifçe bastırıyoruz. Elimizin yanıyla da şöyle çukur oluşturuyoruz. İçine malzememizi koyuyoruz. Zeytin de koyabilirsiniz, benim gibi peynir de. Katladıktan sonra tekrar üstünden şöyle bir bastırıyoruz. Ve dudak şeklini veriyoruz. İki tepsi oldu. Şimdi şöyle açılan yerler varsa güzelce şimdiden bastırın. Yarım saat tepsi mayası yapacağız. Yarım saatte böyle tepsilerle bekleteceğiz. Evet, güzelce şiştiler ve ayırmış olduğum yumurta sarısını azıcık sütle açarak şöyle birazcık daha sürülebilir kıvama getirdim. Ve şimdi tüm poğaçalarımı da güzel güzel parlasınlar diye yumurtalıyorum. Daha açık renk isterseniz sütü biraz daha fazla koyabilirsiniz yumurtaya. Ve fırına gidiyor. 210 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika 30 dakika kadar pişecek ve bekliyoruz. İşte sıcacık fırından yeni çıkmış poğaçalarım. Bunu pastaneden alsanız bu kadar sıcacık eve getiremezsiniz. Kokusu enfes. Peki dokusu nasıl? Bakın, yumuşacık bir dokusu var. Şöyle ikiye ayırayım, içini de görün. Harika, yumuşacık peynirli poğaça. İşte gördüğünüz gibi dokusuyla, tadıyla, görünümüyle harika mı harika. Umarım sizin de benim kadar hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu videoda ilk defa sizinle de karşılaştıysak, bu videoda tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için lütfen kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.